Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ahşap boncuklarla yapılan bir çanta modeli anlatacağım. Bu model yine sizler tarafından istenilen bir modeldi. Yapımında kullanılan malzemelerde gördüğünüz gibi ahşap uzun boncuğum var. Boyutları 15'e 6. Tabi bana gönderilen modelde boyut bu değildi. Daha büyük boncuklarla yapılmıştı. Bana gönderilen modeldeki sıra sayısını aynı olarak yapacağım. Fakat boncuk boyutu orada 2 santimetre kadar vardı ve kalın bir boncuktu. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum ki bana modeli gönderen takipçim de boncuk boyutunu ona göre belirlesin. Sizler de istediğiniz boyutta boncukla çantanızı yapabilirsiniz. Çantanın boyutu tabii ki kullandığınız boncuk boyutuna göre de değişir. O yüzden ben şimdi videonun sonunda çantanın boyutları ile ilgili bilgiler de vereceğim. Sizler de o bilgiler ışığında boncuğunuzun boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hatta video içerisinde yaparken çantanın enini nasıl genişletebilirsiniz, boyunu nasıl uzatabilirsiniz onları da anlatacağım. Bu şekilde de çantanın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Boncukla da ayarlayabilirsiniz. Bunlara video içerisinde konuşuruz arkadaşlar. Boncuk haricinde 0,50 numara esneme yapmayan misine kullanacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Çantamın yapımında ilk olarak misinamın ortasına 3 adet boncuk taktım. Misinamı çift taraflı kullanacağım ve düğümleme tekniğiyle ilerleyeceğiz ki çantamız kalıp gibi dursun, düşmesin diye. Düğümleme tekniğini de hemen anlatalım. Şimdi şu 3. boncuktan bağlamamı yapacağım. Aynı taraftaki misinayı, yine boncuğumun tarafındaki misinayı ters çeviriyorum. Boncuğumdan geri geçiriyorum. Misinamın ucunu çektim. Hepsini çekmedim bakın. Hepsini çekersem boncuğum buradan çıkar. O yüzden hepsini çekmiyorum. Aynı taraftaki misina gördüğünüz gibi. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Bunu her videomda mutlaka anlatıyorum. Düğümleme tekniği kullandığım videolarımda. Oralardan da göz atabilirsiniz. Şimdi baloncuğumu oluşturduktan sonra diğer misinayı bu baloncuktan geçiriyorum. İçinden geçirdim. Karşılıklı çekiyorum. Çektim. Çekerken şurada bir düğüm oluşuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada oluşan düğümü misinamın bulunduğu boncuğun arasına elimle yardımcı olup çekeceğim. Şöyle ittirdim. Boncuğumun arasına aldım. Düğümleme dediğim yöntem bu arkadaşlar. Bunu birkaç kez anlatacağım. Gördüğünüz gibi 3 boncukla çantamızın kurulumuna başladık. Bu bizim ilk sıramız. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıp gelelim. İkinci sıra için hazırım. Boncuk dizilimim şu şekilde. Karşılıklı birer tane boncuk mutlaka misinalarıma takıyorum. Şurada fazlalık olan boncuğu sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmez. Hangi taraftan daha rahat çalışıyorsanız. Çünkü bu fazlalık boncuk üzerinden bağlama işlemi yapacağız. Hangi tarafta olduğu o yüzden fark etmiyor. Şimdi ikinci boncuğumdan misinamı geri geçiriyorum. Ucunu aldım. Aynı taraftaki misinayı tekrar ikinci boncuğumdan geçiriyorum. Bakın hepsini çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdim, çektim. Ve burada bir düğüm oluşturdum gördüğünüz gibi. Burada oluşan düğümü de boncuğumun arasına elimle yardımcı olup çekiyorum. Ve çantamda ikinci sıramı yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi üçgen başladık. Kare devam ediyoruz. Artık bundan sonra son sıramıza kadar kare bir şekilde devam edip kurulumumuzu yapacağız. Üçüncü sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Gördüğünüz gibi boncuk dizilimim aynı. Karşılıklı birer tane boncuk tak. Fazlalık olan boncuğu sağ ya da sol misinaya takabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Ve ikinci boncuk üzerinden bağlama yapıyoruz. Neydi bağlama işlemimiz? Aynı taraftaki misinanın ucunu geri çeviriyorum. Boncuğumdan geçiriyorum. Hepsini çekmedim. Baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Ve karşılıklı çekiyorum. Çekerken oluşan düğümü, şuradaki düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Çektim, aldım. Üçüncü sıramı yaptım. Bu yöntemi kullanmamın amacı düğümleme yaptığım zaman arka taraftaki boncukların tekrardan oynamıyor oluşu. Çantanın daha kalıp gibi durmasını istiyorsanız bu yöntemde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi tekrardan aynı şekilde boncuk takıp geliyorum. Boncuk dizilimim aynı. Fazlalık olan boncuktan bağlamamı yapıyorum. Hemen aynı taraftaki misinayı ters çevirip boncuğumdan geçiriyorum.
Baloncuğumu oluşturdum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı içinden geçiriyorum. Diğer misinayı aldım. Karşılıklı çekiyorum. Düğümümü boncuğumun arasına alıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bir sıra daha göstereyim. Geri kalanını biraz hızlandırılmış yapalım. Çünkü videomuz çok uzar bu şekilde. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlıyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı aldım. İçinden geçirdim. Çekiyorum. Oluşan düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ya da şu şekilde de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl istiyorsanız, isterseniz aralık sayın, isterseniz kenardaki boncukları sayın. Toplamda 12 sıra olacak arkadaşlar ama şöyle yapalım. 6 sıra daha hızlandırılmış olarak yapalım. Son sırayı beraber yapalım. Zaten takip edebilin diye çok fazla hızlandırmıyorum. Sıralarımızı şöyle bir saymak istiyorum. Son sıradayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra yaptım. 12. sırayı yapacağım. Şu şekilde yan çevireceğim. Kamera açısına sığsın diye. Yani son sıramı yapacağım. Burada çantanızın enini genişletmek istiyorsanız bu kare sıralardan istediğiniz kadar yapıp son sıranızı dönerken yapacaksınız ve üçgen yapacağız. Çünkü burada üçgen yapmamın amacı, şöyle göstereyim, bakın burada da üçgenler yaptım. Bu bizim çantamızın tabanı. Tabanda keskin bir geçiş olmasını istemediğimiz için, oval geçmesi için çantamıza üçgen köşeler yaptık tabanımıza. Ağız kısmında olmayacak, gördüğünüz gibi taban kısmında olacak. Bana gönderilen modelde bu şekildeydi. Kare olarak yapanlar da var ama gönderilen modele uymaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden geçişimizi oval yapabilmek için üçgen başlangıç ve üçgen son yapıyorum. Yani burada da demek istediğim, istediğiniz kadar kare sıra yapıyorsunuz. Son sıranızı üçgen yapıyorsunuz ve dönerken yapıyorsunuz. Çünkü döneceğiz ve yukarıdan devam edeceğiz. Boya devam edeceğiz. Enini bitireceğiz. Atıyorum 15 sıra yapmak istiyorsanız 14 sıra yapıyorsunuz. 15. sırada dönüyorsunuz. 10 sıra yapmak istiyorsanız 9 sıra yaptınız. 10. sırada dönüyorsunuz ve üçgen bitiriyorsunuz. Çantanızın enini bu şekilde ayarlayabilirsiniz ve bana gönderilen model de bu arada tabii ki 12 sıraydı. 12 sıra yapmak istedim. 12'ye 13'tü yani boy olarak. O sıra sayısına uymak istedim. Boncuk boyutu olarak tutturamadık ama sıra olarak tutturacağız inşallah. Şimdi burada son sıramda boncuklarımı sadece 2 tane taktım ve sadece bir misinaya taktım. Sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz, fark etmez ama ikisi de aynı yerde olsun. İkinci boncuktan bağlayıp dönelim.
Gördüğünüz gibi misinamın yönünü yukarıya çevirdim. Yeni bir sıra başlangıcı yapıp çantamıza boy olarak devam edeceğiz. Hemen misinama boncuk takıp geliyorum. Boncuk dizilimimize göz atalım. Boncuklarım tek bir misinada 3 adet. Şu içeride boncuklar tarafında kalan misinaya şu an için bir boncuk takmadım. Çünkü şu şekilde dönüş yapacağım ve ikinci sırama devam edeceğim için boncuklarımı dışarıda kalan misinama taktım. 3 adet taktım. Artık üçgen yapmıyoruz. Çantamızın tabanında yaptık. Diğer sıralarda üçlü boncuk çalışmamız yok. Üçüncü boncuktan bağlamamı yapıyorum. Bakın dörtlü yaptım ve yönümü de gördüğünüz gibi çevirdim. Artık ikinci sıram için hazırım. İkinci sıramın da başlangıcını yapmış oldum. Burada dikkat etmemiz gereken 3 nokta olacak. Yeni sıramızın başlangıcını nasıl yapıyoruz? Sıra içerisinde nasıl ilerliyoruz? Ve sıramızı nasıl bitiriyoruz? Bu 3 konuya dikkat ederseniz çantayı çok rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi ilerlememiz şu şekilde oluyor. Bir boncuk misinamızı, şu aşağıdaki misinamızı ileri alıyoruz. Misinam 2 boncukta. Burada yürütmediğim misinama, yukarıdaki misinama 2 adet boncuk takıyorum ve ikinci boncuğumdan bağlamamı yapıyorum. Tekrar misinama bir boncuk ileri alıyorum. İki boncuktayım. Yürütmediğim yukarıdaki misinama 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlamamı yapıyorum. Ve misinamı bir boncuk ileri alıyorum. İlerlemelerimiz bu şekilde. 2 boncuktayım. İlerletmediğim misinama boncuk takıyorum. 2 adet takıyorum. İkinci boncuktan bağlıyorum. Misinamı bir boncuk ileri alıyorum. 2 boncuktayım. İlerletmediğim misinama boncuk takıp devam edeceğim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki boncuğa kadar, sondan bir önceki boncuğa kadar hızlandırılmış olarak devam edelim. Son boncuğumuzu anlatarak yapalım. Burada artık son boncuğuma geçiş yapacağım. Gördüğünüz gibi şuradaki boncuğa misinamı getiriyorum. Yine 2 boncuktayım. Burada şimdi ikinci sıramızın kapanışını yapacağız arkadaşlar ve kapanış yaparken boncuklarımızı her zaman için yürüttüğümüz misinaya takıyoruz. Bakın 2 adet boncuk taktım yürüttüğüm misinaya. Çünkü yönümü şöyle yukarı çevireceğim. 3. sıra için hazır hale gelmem lazım. Yönümü çevirmek için de boncuklarımı yürüttüğüm misinama takmam lazım. İkinci boncuktan da bağlamamı yapıyorum.
Bakın ikinci sıramı kapattım. Yönümü de yukarıya çevirdim. Gördüğünüz gibi. Üçüncü sıra için hazırım. Kapanışlarımız bu şekilde olacak. Birkaç kapanış sizlere anlatacağım. Ve başlangıcımız nasıl olacak? Başlangıçlar da önemli. Başlangıçta da dışarıda kalan misinama 3 adet boncuk takıyorum. Burada gördüğünüz gibi misinamı herhangi bir yere götürmedim, oynatmadım. Tek boncuktayım. Dışarıdaki misinama 3 tane boncuğumu taktım. Şöyle göstereyim. Çünkü burada yine yönümü sıra içerisine doğru çevirmem gerekiyor. O yüzden boncuklarımı dışarıdaki misinama takıyorum. Üçünü de. Başlangıçlarımız 3 boncukla. Bitişlerimiz 2 boncukla. Başlangıçlarımız 3 boncukla. Sıra içerisinde yine 2 boncukla ilerliyoruz. Şöyle 3. boncuktan bağlayalım. 3. sıramızın başlangıcını yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra içerisinde ilerlerken ne yapıyorduk? Bir boncuk misinamızı ileri alıyorduk. 2 boncuktayım. Yürütmediğim misinama 2 adet boncuk takıyorum. 2 boncuğum hazır. İkinci boncuğumdan bağlamamı yapıyorum. Ve sıramı bu şekilde devam ettiriyorum. Yine bir boncuk ön tarafa gelelim. Yürütmediğim yukarıdaki misinama boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlıyorum. Misinamı ileri alıyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. İkinci boncuktan bağlayalım. Misinama bir boncuk ileri alıyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. İkinci boncuktan bağlayacağım fakat arkadaşlar burada misinamda az kaldığı için size de misina bağlamayı ve tekrardan misina takmayı göstermek istiyorum. İkinci boncuktan bağlayacaktık ya. Misinamız ikinci boncukta karşılıklı olarak şu şekilde olacaktı. Burada olmam gereken pozisyonu unutmuyorum. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın misinam bitmeseydi ikinci boncuktan bağlayacaktım ve misinam şu pozisyonda olacaktı. Bu pozisyona tekrardan misina takacağız. Bu pozisyonu unutmuyoruz. Şimdi tekrar şöyle çıkarayım. 2 boncuk taktıktan sonra misinam bitti. Hemen burada bağlıyorum. Direkt ikinci boncuktan bağlama yapmadan direkt 2 misinamı da burada şu şekilde bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Bulunduğum yerde hemen kesmiyorum. Burada yakındaki boncuklardan geçirin. Şu boncuktan geçirin, bu boncuktan geçirin diye özel bir şey yok. Yakındaki boncuklardan geçirip o şekilde kesin. Bir uçla işim bitti. Diğer ucu da aynı şekilde diğer boncuklardan geçiriyorum. Bununla da işim bitti. Şimdi dediğim gibi şu boncuktan karşılıklı misina takacağım. Misina takma işlemimiz çok kolay. Bulunmam gereken boncuktan misinamın ucunu geçiriyorum. İki ucu da eşitliyorum. Şöyle eşitledim. Bu kadar arkadaşlar. Misina takma olayımız bu. Bir sonraki hamlemi de unutmuyorum. Bir sonraki hamlem ne olacaktı? Bir boncuk misinamı öne alacaktım. Ve burada kaldığım yerden devam ediyorum. Yürütmediğim misinama 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlamamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi normal sırama devam ediyorum. Şimdi bir boncuk ileri alacağım misinama. Ve yürütmediğim misinama boncuk takacağım. Şöyle yapalım. Yine şuradaki sondan bir önceki boncuğumuza kadar hızlandırılmış bir şekilde gelelim. Burada tekrar kapanışı anlatarak yapalım.
Artık burada son boncuğuma geçiş yapıyorum. Üçüncü sıramın kapanışını yapacağım. Kapanış yaparken de ne yapıyordum? Yürüttüğüm misinama 2 adet boncuk takıp kapanış yapıyordum. Bakın burada bu şekilde hem kapanış yapacağım hem yönümü çevireceğim. Kapanışlarım bu şekilde. Üçüncü sıramı bitirdim. Şimdi dördüncü sıra için tekrardan başlangıç yapacağım. Hiçbir yere misinamı almadım. Dışarıdaki misinama 3 adet boncuk takıyorum. Başlangıçlarda 3 boncuk takıyoruz biliyorsunuz. 3 boncuğum hazır. Bunu bu şekilde çevirip yönümü sırama doğru vereceğim. Üçüncü boncuğumdan bağlıyorum. Yeni sıramın başlangıcını yapmış oldum. Yeni sıra başlangıçlarımız da bu şekilde. Sıra içerisinde ilerlemelerimiz ise bir boncuk ileri geliyorum. Aşağıdaki misinamı yürüttüm. Yukarıdaki misinama boncuk takıyorum. 2 boncuğumu taktıktan sonra ikinci boncuktan bağlayıp sıramı ilerletiyorum. Tekrar bir boncuk öne geliyorum. Yürütmediğim misinama yukarıdaki misinama boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlıyorum. Bakın ilerlemelerimiz bu şekilde olacak. Şimdi yine şurada sondan bir öncekine kadar ilerleyelim hızlandırılmış bir şekilde. Burada tekrardan son bir kez kapanış göstereyim. Son bir kez başlangıç yapalım. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Şimdi biraz hızlandırıyorum. Son boncuğuma geçişimi yapıyorum. Artık dördüncü sıramın kapanışını yapacağım. Bunun için de ne yapıyordum kapanışlarda? Yürüttüğüm misinama 2 adet boncuk takıyordum. Boncuklar hazır. İkinci boncuktan bağlama yapıp yönümü çeviriyordum. Bakın burada hem sıramız bitiyor hem yönümüz yukarıya doğru çevrilmiş oluyor. Yeni sıra başlangıcı için de hazır hale gelmiş oluyoruz. Son bir kez bunu anlattım arkadaşlar. Son bir kez de başlangıç anlatacağım. Başlangıçlarımızda da misinamızı ne yapıyoruz? Hiçbir yere almıyoruz. Dışarıda kalan misinamıza 3 adet boncuk takıyoruz. Başlangıçlarımız 3 boncuklu biliyorsunuz ve dışarıdaki misinamıza takıyoruz ki yönümüzü şu şekilde çevirip yeni bir başlangıç yapabilelim. Yönümüzü çevirebilelim. Üçüncü boncuktan bağlayıp yönümü çevirdim. Başlangıcımı yaptım. Artık sıramı ilerletmek için hazırım. Sıramı ilerletirken ne yapıyorum? Bir boncuk misinamı ileri alıyorum. Ve yukarıdaki misinama boncuk takıyorum. İkinci boncuktan bağlayalım. Tekrar misinamı bir boncuk ileri alıyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. 2 boncuğum hazır. İkinci boncuktan bağlıyorum.
Sıra içerisinde de bu şekilde ilerliyoruz. Eğer karıştırırsanız bitiş ve başlangıç izleyerek yeni sıralarınızı oluşturabilirsiniz. Sıra içerisinde ilerlemelerimize de aynı şekilde geriye dönüp bakabilirsiniz. Şimdi kaç sıra yaptık ona bakalım. Buradan sayalım. Şurada yeni sıra başlangıcımız var. Yeni sıramızı saymazsak eğer 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. 5. sıramıza da başlangıç yaptık. Toplamda 13 sıra yapacağız. Yani 4 sıramızı yaptığımıza göre 9 sıra daha yapacağız. Toplamda 13 sıra olacak şekilde 9 sıra daha yapalım. Ben de kamera arkasında yapayım. Geri kalan işlemler için tekrardan görüşelim. Artık son sırama geldim. Burada kapanışımı yapacağım. Son boncuğa geçişimi yaptım. 2 adet boncuğumuzu taktıktan sonra direkt bağlıyorum. Artık bitti çünkü. Çantamın bir tarafını bitirdim. Şöyle sıralarımızı sayacak olursak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 13 sıra yaptım. Eğer daha fazlasını yapmak istiyorsanız da yukarıya doğru istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. 15 sıra, 20 sıra, kaç sıra istiyorsanız yukarıya doğru devam edebilirsiniz. Kapanışımızı yaptık. Bu çantamızın bir yüzü. İkinci yüzünü de videoyu geri alarak yapalım. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Daha sonrasında çantamızın kenarlarını ve tabanını yapacağız. Şu şekilde bir çanta elde edeceğiz. Şimdi buraya kadar bir bölüm olsun. İkinci bölümde de çantamızın kenarlarını, tabanını ve kulpunu yapalım. Videomuz çok uzamasın. Hem ikinci bölüme de aynısından bir tane daha yapıp hazır hale getirelim. İkinci bölümün linkini hem açıklama kısmına hem videonun sonuna hem de yorumlara sabitlerim. Oralardan ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İkinci bölümde görüşmek üzere.